Bilgin iş adamı olabileceği ki zaten kendisi de zaten bir iş adamı. Baskın karakterli, eğilimli, mimikleri çok kullanan biri olabileceği anlamlarını yorumluyorum ama muhafazakar insanları koydu. Bu hakkı geri aldı. evet ben yaptım. Ne yapacak? Eğer Maga ve kötü sınıf Abartılmış acıma duygusu. Sovyet İmparatorluğu'nu Putin'in kişisel bir hesabı olabilir bunun. Ukrayna'yı alır, bombaları kullanması. Burada ne söylüyorsa bunları gerçek değil. Şurada sağ tarafa doğru bakması görsel hafızasını tarıyor anlamına geliyor. O andaki görsel gördükleri şeyleri taradığı anlamına geliyor. Herhangi bir seçim kampanyasında Yok arkadaşlar, yani kendisi de inanmıyor buna. Şu kafa işaretinin şöyle yana doğru sallamasından aslında söylediğine kendisinin de inanmadığı anlamına geliyor. 3. Dünya Savaşı. Vay arkadaşlar, cidden 3. Dünya Savaşı kapıda demek. Bu savaşlar bu adamla bir onların Soru nasıl Sivas'a geldi ya? Hitler'in iyi şeyler yapacak o kadar da karmaşık olmayan bir soru. Ama bizden kaçmaz. Herkese merhaba canlar. Bir suretler videomuzla daha karşınızdayım. Bu videomuzda Joe Biden ve Donald Trump'ın beden dilini analiz ediyor olacağım. Yüzünü analiz ediyor olacağım. Videolardaki son karşılaşmalarındaki videoyu analiz ediyor olacağım. Oradaki yakaladıklarımı, hatta beraber izleyeceğiz videoyu. Yakaladıklarımı paylaşıyor olacağım ama ben sadece beraber izlediğimiz kısımlardaki yakaladığım kısımları yayınlayacağım ki video uzun olmasın. Ne yaşarsak yüzümüze yansır mottosunu unutmamamız gerekiyor. Burada yüz analizi yaparken de karşımızdaki kişinin ayakkabılarını giymeden, o hayatı yaşamadan o kişiyi yargılayamayız, yaftalayamayız. Bunu unutmayalım lütfen. Bu videodan ve biyometrik analiz serisi videolarımdan öğrendiklerimizi karşıdaki kişiyi yaftalamak için kullanmayalım lütfen. Önce Donald Trump'la başlayacağız. Donald Trump nasıl bir karakter? Bir yüz analizini hızlıca yapıyor olacağım. Ben kendimi şuradan şöyle bir alayım. Donald Trump'ın analiz raporunu yaptığımda genelde bu fotoğraflar üzerinde durdum ve bu analizde kare kafa yapısından bilgin iş adamı olabileceği ki zaten kendisi de zaten bir iş adamı. Pratikle öğreniyorlar, özgüveni yüksek, lider, kararlı ve azimli olabilirler. Yani diyelim ki Donald Trump'ı hiç tanımadık. Yani böyle bir yüzle karşılaştığımızda bunları hissedebiliyoruz. Aslında bu suretler serimizde bunları anlatıyorum ben. Kendi duygularımızdan arınıyoruz. Yani kendi duygularımız olmadan karşımızdaki kişiyi analiz etmiş oluyoruz. Bu bizim birçok alanda işimize yarar aslında. Yüzün de ön plana çıkan ana duygusu duygu dünyası kısmı. Yani yüzün en çok alan kısmı, yüzün en çok dikkat ettiğimiz kısmı şu alan. Şu alan arkadaşlar. Göz hizası ile ağız arasındaki yerde duygu dünyası daha çok aktif biri olduğu anlamına geliyor. Belirgin elmacıkları ise stresli ve otoriter biri olabileceği anlamlarına geliyor. Büyük kulaklardan cesur, alındaki daralmadan muhakeme gücünün de zayıfladığı anlamına geliyor. Aslında çok da daralmamış ama biraz daralma olduğu söz konusu açıkçası. Muhakeme gücünün de zayıfladığı anlamlarına geliyor. Düz kaşlardan gerçekçi olabileceği, dar burun deliklerinden tutucu biri olduğu, siz de bunu çevrenizde çok görebilirsiniz. Tutucu insanlar, tutumlu insanların genelde burun delikleri dardır. Göz arasındaki mesafeden, detaycı, dar çene yapısından, stratejik hareket eden, küçük ağız yapısından içe dönüklü, hislerini gizlemeye çalışan biri olabileceği anlamlarını tanıdıkça yorumluyor olacağız arkadaşlar. Yani direkt bu anlamları bu kişiye vurmayacağız. Zaten ben çoğu analiz videomda kötü bir şey söylemem yani. Allah yaratmış yani. O yüzden çok kötü bir şey söyleme taraftarı değilim. Aslında ne gördüğün benim, anladığın sensin demişler. O yüzden olabildiğince kendi duygularımdan arınmış bir şekilde analiz yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bu kişiyi de tanıdıkça bu an böyle biri mi diye yorumluyor olacağız. Daha sonra Biden analizine bakalım. Biden'da ise gene bu fotoğraflar üzerinde gelen analiz yaptım. Analiz raporunda kafa yapısından dengeli, stratejik düşünen, baskın karakterli, eğilimli, mimikleri çok kullanan biri olabileceği anlamlarını yorumluyorum ama alın, yanak ve çene altında gerdirme yapmış olabilir. Yani ki mümkündür yani. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bakıyorlardır başkanlarına. Yüzünde de en çok yer kaplayan alın bölgesi, şu yüze baktığımızda arkadaşlar
en çok hangi bölgesi dikkatimizi çekiyorsa o bölge üzerinden analiz yaparız genelde. Bu da alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Şu bölge üzerinde analiz yapacağız. Da bu bölge üzerindeki analizi daha dikkatli yapacağız. Alın yapısından uzmanlık çizgileri, yani uzmanlık çizgisi dediğim şu mesela. Bu mesela hangi yıldaydı hatırlamıyorum ama şu çizgiler, alın çizgileri uzmanlık çizgileridir arkadaşlar. O alanda uzman olduğu anlamına gelir. Ama bu kişi, yani Biden, muhtemelen botoks, gerdirme artık neyse yaptırmış bir şeyler. İlaçlar da olabilir yani. Gerdirme yaptığı için de alın çizgilerini kaybettiği anlamına geliyor ama niye insanlar yaşanmışlıkların hatıralarını yüzünden silerler? Gerçi ben de yaptırıyorum yani. Dikdörtgen ve kabarık alından iradesi güçlü, dominant, hızlı karar verebilen, zihinsel aktivitesi geniş olabilir. Başa yapışık kulaklardan kuralcı, standartçı, ön sezgileriyle hareket edebilen biri olabilir. Düz kaşlardan gerçekçi biri, ince burun deliklerinden tutumlu biri, göz çevresindeki kaz ayağından gerçekçi biri olabileceği, samimi olabileceği kaz ayağı çizgilerinden, kaşlarıyla mesafesinden fikirleri pratiğe dökmede çok plan yapabilen biri olabileceği, köşeli çene yapısından strese dayanıklı, düz ağız uçlarından gerçekçi biri olabileceği anlamlarını yorumluyor olacağız. Tanıdıkça bunları yorumluyor olacağız canlar. Gerçekten böyle biri mi? Değil mi? Bunları tanıdıkça yorumluyor olacağız. Ya siz de kendiniz için, çevreniz için, çevre partneriniz için, iş arkadaşlarınız için böyle analiz raporu isterseniz eğer hemen web sitemden bana başvuru yapabilirsiniz. Ben de bu şekilde rapor hazırlayıp size gönderebilirim. Tabii ücretli tabii. Emrullah zengin, taş yemesin, fakir kalmasın. Emrullah zengin, fakir kalmasın. Mottomuz bu arkadaşlar. Gelelim dün akşamki videolarına. Videoda ikisi kapıştırdılar. Yani 1,5 saat boyunca ayakta kaldılar. Yani 1,5 saat nasıl böyle şey yaptılar anlamış değilim. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı kolay değil. Videomuza gelelim arkadaşlar. Videomuzda da böyle ben tabii bunu 1,5 saat boyunca izleyeceğim ama sadece tespit ettiğim kesitleri paylaşıyor olacağım sizinle. O yüzden bakalım ne konuşmuşlar 1,5 saat boyunca. Şuna bir direkt temas edeyim arkadaşlar. Göz kapaklarının aşırı derecede böyle kıpraşıyor olması stresli olabileceği anlamlarına geliyor. Bunu tanıdıkça yani ilerleyen aşamalarda yorumlayacağız. Hatta şöyle bir geriden de bir sarıp tekrar bakalım. Dolar ediyor şu an. Seçmenlere ne söylemek istersiniz? Sizin başkanınız ve önceki başkanlık arasında. Başkan olduğumda göz kapaklarını fark ediyorsunuzdur. Bıraktığı ekonomi düşüşteydi. Pandemi çok alaycı kötü gidişler. Pandemiyle çok kötü başa edilmişti. İç dünyasını dizginlemeye çalışıyor Trump. Sakinleşmeye çalışıyor. Bastırılmış çene. Felaket durumdaydı. İşler yoktu. İşsizlik oranı sanki bir metin okuyor gibi Biden. Korkunç Sayın Başkan. Burada tırmalayan bir şey var arkadaşlar. Biz ülkemizin tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik. Daha önce hiçbir kadar iyi olmamıştık ve herkes çok etkilenmişti bundan. Tabii o anda tam İngilizce olarak hangi kelimeler söylediği önemli ama burada bir şey gözüme çarptı. Şu anda kazımayacağım onu. Büyük bir buhrana girmedi. Bu cümleler esnasında canlar Biden'ın katılmadığı ifade. Tek şey, evet, ben en büyük vergi affını yaptım. Aynı zamanda da regülasyonda da görüyor musunuz? Kafa işareti. Hayır diyor. İşler yeniden ortaya çıktı. Sonra bastırılmış çene. Konuşma isteği var burada. Bir şey söyleyecek ama söylemiyor. Neredeyse hiçbir enflasyon yoktu ben ona devrettiğimde. Ancak Bu insanlar zaten beden dili eğitimi almışlar ama biz mikrosaniyelere bakıyoruz. Onu kaçıramazlar. Ne kadar eğitim alırsalar alsınlar. Bu hepimiz için geçerli oluyor. Afganistan'a döndüğümüzde de ben Afganistan'dan dönecektim ancak onurlu vücut dilini kullanıyor. El hareketlerini, mimiklerini kullanıyor. Ancak o Afganistan'dan çekildiği zaman bizim ülkemizin samimiyet göstergesi. Israrla dik durmaya çalışıyor. Güçlü görünmek istiyor. Günlerde geçtiğimiz böyle bir durumda neden şirketler daha az vergi ölmeli? Çünkü vergi indirimleri bizim en iyi ekonomimize sahip olmamıza neden oldu. Ancak yani burada katılıyorum arkadaşlar ya. İbn Haldun bile demiş. Nerede vergi düşürüldü orada refah gördüm. Nerede vergi arttırıldı orada zulüm gördüm. Yani vergi arttırarak hangi ülke zengin olmuş lütfen örnek verilsin ya. çok kötü bir durum. Alaycı bir gülümseme. Ortaya koyduğu zaman ama bakın abartılmış bir alaycı gülümseme. İnsanların çoğu
Uzun süre duruyor. Çok kötü bir Bu karşı tarafa ikna etme amaçlı yani. Dalga da demeyeyim de işte. Alaycı gülümseme. Bu aslında gerçek bir alaycı değil bu. Bu sadece karşı tarafı bunun alındığı, ciddiye almadığını gösteriyor. Göstermek istiyor yani. Çünkü bir mimik sıfır, yani bir mimiğin süresi çok kısa olmalıdır. Böyle bir saniyeden uzun süre mimikler hep abartılmıştır. Abartılanlardan altında ise kazımak lazım. Orada başka şeyler çıkabilir. Vay, çok profesyonel. Yüksek mahkeme bunu reddetti ve bununla da buna katılıyorum. Dondu arkadaşlar. Dönersek, yüksek mahkeme şu kısım. bunu reddetti ve bununla da buna katılıyorum. Bu işte beden dili eğitimi almış insanların davranışları arkadaşlar. Yani orada donmasının ifadesi aslında gerçek ifadesini belirtmiyor. O yüzden söylediği ifade üzerinde gerçekliği sorgulanır. Yani kürtaj meselesinde katılıp katılmadığı konusunda bence neyse yorum yapmayayım. Ama dondu orada. Yani normal bir tepki vermedi. Kendi düşüncesiymiş gibi de bir samimiyet göstermedi. Yalan ifadesini de göstermedi. Çalışmıştı. Zaten muhtemelen bu sorular ona geleceğini bildiği için çalışmıştır bu sorular. O kadar da karmaşık olmayan bir soru. Ama bizden kaçmaz. 51 yıl önce herkes bunu geri istedi. Ronald Reagan geri istedi bunu da ülkeyi Şurada Biden neden iç dünyasına döndü? Onlar da bunu isterdi. Herkes bunu geri istedi. Ronald Hem Reagan yutkundu. geri istedi bunu başaramadı. Hem de iç dünyasında bir şey yarattı. Eyaletler tarafından alınmasını birçok MAGA Şurada arkadaşlar yaptım Yüksek diyor ya. Mahkemeye muhafazakar insan boyunca kanun buydu. Hukukçular bunun doğru olduğunu söyledi. 51 yıl boyunca sonrasında bu hak geri alındı. Çünkü bu adam Yüksek Mahkemeye muhafazakar insanları koydu. Bu hakkı geri aldı. Evet, ben yaptım diyor. Ne yapacak? Eğer MAGA şu anki polis sayısı, sınırdaki polis sayısını şu an geçemezler. Hatta sınır polisleri beni destekledi. Gene abartıyor. Şu anki polis Şu kaşlarını sayısı, yukarıya sınır ifade, polis sayısını şu an yukarı kaldırması, geçemezler. şurası. Hatta Bu hayır sınır demek. polisleri Ama dikkat beni ettiysek destekledi. uzun süre Benim tutuyor. pozisyonumu destekledi. Şu an şöyle bir durumdayız. O Bu da çelişki demektir yani. bebekleri ailelerinden ayırmayı destekliyordu. Onları hapse atıyordu. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben Ahmet dediğimde kaşlar otomatik yukarı oynar. Yani hayır, ben Ahmet değilim. Bedenim zaten direkt doğruları söylüyor. O yüzden çok sözlere takılmadan vücudu analiz ettiğimizde, mimikleri kontrol ettiğimizde gerçekleri zaten fısıldıyor. Burada Biden'ın orada neden kaşlarını yukarı kaldırdığını ben anlamadım. Kafese takıyordu aileleri ve kötü sınıf Abartılmış acıma duygusu. sorunu Burada neyi fark istiyorum. ettim arkadaşlar? Putin'in şartları kabul edilebilir mi sizin için? Hayır, kabul edilebilir. Gözlerini kapatıyor. Ancak bakın. Yani kabul edebilirler yani. Siyaset bu olması zaten. gereken savaş. Eğer bir liderimiz olsaydı, herkese liderlik etseydi ortaya koydu. Ciddi bir öfke. Sovyet İmparatorluğu'nun bir kısmını geri getirmek istiyor. Ukrayna'nın bir kısmını istemiyor sadece. Sovyet İmparatorluğu'nu Putin'in kişisel bir hesabı olabilir bunun. sanıyorsun? Ukrayna'yı alırsa orada duracağını mı sanıyorsunuz? Polonya'ya, Belarus'a, diğer ülkelere ne olacak sanıyorsun? Eğer Abartılmış bir tepki. bunu düşünmüyorsan göreceksin. G7 Şimdi burada şu uyarıyı yapacağım arkadaşlar. Çünkü Biden normalde kekeme bir insandı. İlaçla veya tedaviyle kekemeliğini düzeltti. Şuradaki ifadelere o yüzden takılmıyorum. Yani şurada normalde böyle bir ifade kendinden emin olmayan bir ifadedir ama burada kendi kekemeliğini bastırmak için yaptığını düşünüyorum. öncelikle Şu Birleşmiş ifadeler. Milletler Güvenlik Konseyi G7 O yüzden onları atlıyorum. İsrail ve bombaları kullanması Burada ne söylüyorsa bunları gerçek ki ben değil. de dünyaya İran'a karşı organize Şöyle eden kişi de göstereyim. benim. Handuk bombaları kullanması, onlara vermiyoruz artık bunları ki ben de dünyaya İran'a karşı organize eden kişi de benim. Bu değildi. Bombaları kullanması, onlara vermiyoruz artık bunları ki ben de dünyaya İran'a karşı organize eden kişi de benim.
Şu. Balistik füzelerle İsrail'e saldırdığı zaman kimse zarar görmedi. Kimse zarar görmedi yanlışlıkla dediği kaza kısmı öldürülmedi ve yani her şey sona dünya erdi. biliyor zaten. İsrail'i kurtardık. Çünkü biz O da inandı, bak bu da şey desteği, yapıyor. en çok desteği üreten ülkeyiz. Bu da Bunlar makara hikaye yapıyor. şeyler. Hamas devam etmesine izin verilemez. Biz Hamas'ı Biden'da ciddi bir öfke var ya. Bin Laden'e yaptığımız gibi Hamas'ı da durduracağız. Az harcadı. Neden onları arayıp siz de Biden'daki şu şaşkın ifade arkadaşlar kullandığı ilaçlardan veya botokstan olabilir. O yüzden bu ifadenin üzerinde de durmuyorum. ki NATO Genel Sekreteri Yani neden tipik onları bunlara arayıp değinmiyorum siz de arkadaşlar. bizim Tipik gibi omuz silkme. para harcamanız gerekiyor demiyor. Neden? Yüz Yani binlerce milyon anlamsız dolar kabul etmiyor. harcıyoruz ki NATO Genel Sekreteri Biden'daki alaycı yaptı. gülümseme. Eğer bir şirket yönetseydi asla batmazdı. Ukrayna'yı desteklemesini sağladım. Japonya, Güney Kore de dahil olmak üzere. Çünkü onlar Ciddi bir da öfke var Biden'da ya. buna benzer bir bağımsız bir Filistin devletini destekliyor musunuz? Ona başlamadan önce elimizdeki sorun şu. Parayı harcıyoruz. Filistin sorusundan kaçıyor mu? Ticari anlaşmalar imzaladık Avrupalı ülkelerle. Çünkü çok iyi bir sınıra sahiptik. Kimse ülkemize girmiyordu. Çok az kişi giriyordu. Abi soru değil ya. Bağımsızlığına sahiptik. En düşük vergilere sahiptik. Yani arkadaşlar en güzel beden dili taktiğidir. Konudan uzaklaşmak. Böylelikle o konu hakkında beden diliniz karşı tarafa bir şeyler fısıldamaz. Şu anda kadar Biden, Trump köşeye sıkışacağı sorularda ustalıkla manevra yapıyor diyeyim ben size. Burada bir şey var ya. Yazılı bir şekilde Washington DC'nin belediye başkanı da bunu reddetti. Ben onlara bunu önerdim. Önermemiş olabilir arkadaşlar. Yazılı bir şekilde Washington DC'nin Cidden belediye önermemiş başkanı olabilir. Bunu reddetti. Ben onlara bunu önerdim. Çok ufak bir kısımda reddediyor. Konuşma yapacaktı. Tabii oradaki cümleni onu da bilmek lazım. Herkes orada olacaktı. Tam onu söylerkenki cümlesi. Birçok insan gelecek. Yapılanlar için bu adam sorumlu dediler. Hiçbir şey yapmadı dediler ve bu insanlar hapiste olmalı dediler. Bu yüzden sorumlu olması, İnkar zorunlu etti. tutulması gerekiyor dediler. Şimdi bu sahnedeki tek suçlu, tek yargılanmış suçlu benim baktığım bu adam. Ve söylediği şeyler doğru değil. Onun tarafından yaşananları durdurmayı tek suç için hapse girmediler. Güzel mimikleri görüyoruz arkadaşlar. Müvekkil yapsaydı hapiste olurlardı. Bu sahnedeki Alaycılık. tek suçlu, tek yargılanmış suçlu benim baktığım bu adam. Ve söylediği şeyler doğru değil. Görsel hafızayı Bundan tanıyor. önceki Kusura bakmayın bazen kendi başıma konuşuyorum. yıktılar. Ve Ee, bu insanların vatansever olduğunu Trump'ın şurada camları yıktılar, kapıları sağ yıktılar, tarafa doğru kırdılar. bakması görsel hafızasını tarıyor anlamına geliyor. O andaki görsel gördükleri şeyleri taradığı anlamına vatansever geliyor. olduğu fikri hadi oradan. Ben bundan önceki konuşmalarda Gene da streslendi münazaralarda Biden. da söyledim. Proud Boys hakkında onların arkasında durduğunu söyledi ve onları tam olarak neyi ancak Joe Biden görevden sonra da yaptığı şeyler yüzünden hüküm giyebilir. Korkunç şeyler yaptı ve birçok ölüme yol açtı. Ukraynalı halkına milyarlarca Vay be. dolardan sonra da yaptığı Sen olarak hüküm arkadaşlar. giymeliydi. Ancak zaman aşımından dolayı hüküm giyemedi. Ancak Joe Biden görevden sonra da yaptığı şeyler yüzünden hüküm giyebilir. Korkunç şeyler yaptı ve birçok ölüme yol açtı. Ukraynalı halkına milyarlarca dolar verdi ve savcıyı değiştirdi. Eğer savcıyı değiştirmezseniz milyarlarca doları vermem dedi. Sizce az önceki yaptığım kısımda ne vardı? Hadi bu da bir yorum sorusu olsun. Sizce ne vardı arkadaşlar? Çünkü 2 haftada bağışlar herhangi bir seçim kampanyasından Peki daha yok fazla arkadaşlar. Yani kendisi de inanmıyor buna. Şu kafa işaretinin şöyle yana doğru sallamasından aslında söylediğine kendisinin de inanmadığı anlamına geliyor. Hangi cümle o? Tekrar bakalım. Aranızda İngilizce olan varsa yazsın. Yani şu kafasını salladığında ne diyor tam olarak? Oradaki kelime ne? Kelime anlamı ne? Yani çeviri tabii ki biraz geriden veya
çok daha geriden gelebiliyor ama kafa işaretini yaptığı andaki kullandığı kelime neydi acaba? Benim anketlerde oylarım arttı. Çünkü 2 haftada bağışlar herhangi bir seçim kampanyasından daha fazla bağış aldım ben bu haberlerden sonra. Yüzlerce milyon dolar yağdı resmen. Çünkü kamu bunun yalan olduğunu Oylarım biliyor. arttı dediği yerde kafasını Senin sallıyor. adil bir şekilde seçimi kazanamayacak. Amerikalı'nın demokrasiye karşı oy vereceğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Ki yeteri kadar bilmedikleri için evet. Nasıl Trump evet diyor ya yaptıklarını- arkadaşlar? Amerikalı'nın Şu demokrasiye beden karşı diline oy bakalım. vereceğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Ki yeteri kadar bilmedikleri için evet Trump'ın yaptıklarını. Yani kafayla evet diyor. Fazla sayıda Yani pardon. suçla yüzleşecek. Sözden evet diyor, Biliyorum. kafayla hayır Ancak diyor yani. Gerçek bir problemle karşı karşıya olduğunu biliyorum. Onların Konu nasıl Sivas'a geldi ya? Hitler'in iyi şeyler yaptığını söyledi. Bu adam söyledi onları. Hitler'in iyi şeyler yaptığını söyledi. Bu adam Amerikan demokrasisiyle ilgili hiçbir fikre sahip değil. Hitler'in Konu nasıl Sivas'a geldi Nazilerin ellerine meşalelerle antisemitik sözler söyleyerek, svastika taşıyarak Ha, Sivastika. onların bu adam Hatırlamaya Amerikan çalışıyor. demokrasisiyle ilgili hiçbir fikre sahip değil. Yetkili onu desteklemedi. Başkan yardımcısı onu desteklemedi. Yani Trump klasik dalga geçer gibi beden dilini kullanıyor. 44 kabinesindeki yetkili onu desteklemedi. Başkan sağlanmalı demiştim. Bunu söyledim. Ve daha kolay şartlara Trump sahip, daha iyi şartlara birçok sahip şey söylemek istiyor. borç sağlamak istedim siyah Dudaklarını tarafından bastırıyor. sahip olan işletmelere ve Okkala bir cümle gelecek gibi. boyunca faturalarını öderlerse birçok öğrenim borcuyla ilgili de birçok planım var dedim. Geldi. Enflasyona o neden oldu. Enflasyonu suçluyor ancak evet. Yani katılmıyor. Bakın arkadaşlar doğal hareket bu. Birçok planım var dedim. Bakın kafasını nasıl Enflasyona sallıyor. o neden oldu. O neden oldu Enflasyonu diyor. suçluyor Bu. Ancak evet enflasyon çok kötüydü. Biden'ın normal hareketi bu. Bunun sebebi o. Siyah aileleri, Hispanik aileleri ve herkesin... Bundan fazlası abartılmıyor. Artık sebze meyve... Biden'ın şu tepkileri çok normal. Siyah Çok nüfusa yaptığı şey korkunç. çok şey ya. Kendine ona 1990'larda siyahlara Çok doğal mı diyeyim yani? Ne diyeyim? Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Ki yani hastalık da yani ilaç da kullandığını düşündüğüm için abartılı tepkilerini çok yorumlamıyorum. Normalde öyle bir şaşırmanın sonucunda verdiği yani şu ifade çok uzun kalıyor. Çok uzun kalıyor bu ifadede. Yani karşı tarafı ikna etmek için şaşırmış gibi görünüyor. Aa böyle bir şey mi var gibi. Çok uzun kalıyor burada. Yani burada şey arasındayım. Acaba gerçekten ifadesi bu mu? Yoksa karşı tarafa gerçekten böyle bir kandırmak için mi yapıyor karşı tarafı böyle? Aa böyle miymiş gibi. Ama ilaç kullandığı için de bu donukluğu çok göz ardı ediyorum kendi analizimde. 1990'ların gelişim fikirlerinden birine sahipti Timskat ve en çok faydalananlardan biri de siyahlardı. Bak, iklim krizini yavaşlatmak için herhangi bir eyleme geçecek misiniz? Temiz suyu temizleyeceğim, suyu temizledim, havayı temizledim, en iyi H2O sayılarına sahiptik ve Emin değil. her türlü enerjiyi kullanıyorduk. Enerjinin tüm formlarını kullanıyorduk ve 4 sene içerisinde en iyi iklimsel, çevresel sayılara sahiptik. Vallahi burada golü attın Bu Biden'ı. fikri nereden aldığını merak ediyorum. Bu söylediklerin doğru olduğu fikrini. Ben Çünkü kendisi de iklim emin değil. değişikliği mevzuatını imzaladım. Tarihteki en kapsamlı ki siyah üniversiteler, Dudaklarını bastırıyor siyah Trump. üniversitelere tarihi desteklerde bulundum. Çünkü Şu anda negatif pozisyonunda diğer üniversitelerde bulunan duyduklarını analiz etmeye çalışıyor. bağışları yok bu üniversitelerin. Biden bakalım gol atabilecek mi Bu burada? üniversiteler yüksek teknolojiye ulaşabiliyor. Ve şunu söyledi, en temiz suya sahibizdir. En temiz su ne demek? O iklim için hiçbir şey yapmadı. Çevre için hiçbir şey yapmadı. Paris Antlaşması'ndan çıktı. Ben de anında Abartılmış geri bir dalga Paris geçme ifadesi. Antlaşması'na.
devam ediyor abartmaya. İnsanlığın kimsenin ödeyeceği miktar artmayacak çünkü milyonerler %1 ödeyecek, %1'ini ödeyecek. Hala 82 saniyeye sahipsiniz. Başka önlemler alacak mısınız? Sosyal güvenliği hayatta tutmak için. Bu tek başına hayatta tutmaya yetecektir. Çünkü Arkadaşlar şu ifade baskı sürecinde kaldığı zamanki sergilediği ifade. Kaşlarını çatıyor, öfkeleniyor, baskıda kaldığı zaman ciddi bir öfke gösteriyor. Ona 82 saniyesinin kaldığını söylediğinde onu nasıl kullanabileceğini düşünmek için baskı altında kaldı. Bakalım ne yapacak? en önemlisi bu adamı yenmemiz çünkü sosyal güvenliğe en büyük tehdit bu adam. Sosyal güvenliği ortadan kaldırmak istiyor. Medicare'i de ortadan Trump dalga geçer kaldırmak gibi istiyor. Ve en hızlı büyüyen ekonomi olduğumuz, en güçlü ekonomi olmamızın sebebi bu. Diğer tüm ülkelerden daha iyi durumdayız. 15 Nobel ödüllü ekonomist dedi ki eğer Trump yeniden seçilirse gerilemeye gireceğiz. Enflasyon artacak dedi. En kötü Dalga geçer başkan gülüşü. Trump. Şu arkadaşlar Birçok eğer Trump yeniden seçilirse gerilemeye gireceğiz. Enflasyon artacak dedi. Bu dalga geçer En gülüşü. kötü başkan Trump. Birçok tarihçi Trump'ı Amerikan tarihindeki en Biden kötü her şeye çok başkan öfkeleniyor olarak ya. En kötü başkan Trump. Bunu söylerken bile öfke Birçok haki halinde tarihçi yani. Trump'ı Amerikan tarihindeki en kötü başkan olarak şu an sınırda biraz daha sertleşip Bakalım ne diyorlardı hiçbir burada. şeye çıkardı. Ancak en kötü başkan, tarihimizdeki en kötü başkan o. Ülkemizi yok ediyor. Şu an Normal ifadeler böyle oluyor arkadaşlar. Uzamıyor. Diğer ifadeler hep bir saniyeden uzun sürüyor. Hep beden dili eğitimi aldıkları için bunlar. Bu çok önemsiz. Ama kaçıramazsın ya. Bunu kimse yapamaz. Bizim ülkemizi Yaptığın zaman da bu sefer dikkat çekiyor. ya da Biden her duyguyu çok uç noktada yaşıyor. Değişik. Ve aniden duygu geçişleri yapabiliyor. biliyorum. Benim gibi kimse bir ekonomi yaratmadı. Benim gibi kimse vergilerde indirime gitmedi. Bir saniye. Şu çok ince bir nüans var En iyi burada. olacağım. Hatta en iyi olacağım. Bunu biliyorum. Benim gibi kimse bir ekonomi yaratmadı. Benim gibi kimse vergilerde indirime gitmedi. Gözlerdeki aşırı derecedeki kapanış yorgunluktan da olabilir artık. Kaçıncı dakikadayız? Ama burada bir ifadede bir terslik var. Sona ermesini istiyor. İkiniz de dahil. Daha 1 saat 13. dakikadaymışız. 20 dakika kalmış. Yorgunluk belirtileri olabilir. İndirime gitmek onların hiç benim o kadar fazla gümrük vergisi uyguladım ki Çin'e onları geri alamadı çünkü çok fazla para kazanıyoruz biz bundan. Biz çelik endüstrimizi kurtardık, çelik sanayimizi kurtardık. Daha fazlası da geliyor. Gümrük vergilerine indirime gitmiyor çünkü çok fazla para geliyor oradan bize. Ancak Amerikalılara nasıl yardım edeceksiniz? Laf ustası olma yolunda ilerliyor Trump. Belki de laf ustasıdır yani. Daha ne kadar ilerleyecek. Soruların hepsini hiçbir ülke bunu bize bayağı bir dolanıp öyle geliyor o soruya. Sınırdan uyuşturucular girdi. Şey bu. Daha önceden benzeri görülmemiş sayılar var şu an. Sınır o kadar kötü ki. Sayıları hatırlamaya çalışıyor, hatırlayamıyor. Sınırdan giren uyuşturucular da şu ana kadar en kötü şey. O sayılara çalışmıştı. Daha önceden benzeri görülmemiş sayılar var şu an. Sınır o kadar kötü ki. Bunlar gerçek mi ya? Şimdi Şunu arkadaşlar matematikle yani tarihi verilerle ispatlayabilir miyiz ya? Şimdi Burada bir şeyler tırmalıyor çünkü benim. Bu onun bıraktığı kötü durumu nasıl iyileştirdiğimi gördüğümüz zaman bir sürü yeni iş yarattık. Amerika'da daha fazla yatırım var. Milyarlarca dolar özel yatırım. Buradaki öfkelendiği kısım ne? Ülkemize geliyor. Bunların birçoğunu Yani çevreye takılmadan aranızda İngilizce bilen biri varsa şurada neye öfkeleniyor? kötü durumu nasıl iyileştirdiğimi gördüğümüz zaman bir sürü yeni iş yarattık. Amerika'da daha fazla yatırım var. Milyarlarca dolar özel yatırım şu an Yani güzel bir şeyden bahsederken öfke duyması altında başka bir şeyler var sanki. Bu fikri ki bilgisayar çiplerinde biz Yorgunluk da olabilir tabii. Sonuçta 1 saattir konuşuyorlar. Bu çiplerin üretimini ucuz bir şekilde Zaten otoriter biriydi.
Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Biz dünyanın sözünü tutan ülkesiyiz. Herkes bize güveniyor. Tüm müttefiklerimiz bize güveniyor. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Mimik oynamıyor. Kim Jong-un Ezberlemiş bir cümle. mektupları gönderiyor. Bizimle uğraşmak istemiyorlar. Eski başkan Trump Hiçbir samimiyet göstergesi de İkinci yok dönemin ya. sonunda 82 yaşında olacaksınız. Siz seçmenler. Çok iyi bir durumdayım. Ki iki golf şampiyonluğum var şu an. Ki yaşlar arasında değil. İki tane kulüp Cidden var mı ya? Var ama. Saniye cidden var ya. İki golf Neyse varsa var. şampiyonluğum Güzel. şu an. Ki yaşlar arasında değil. İki tane kulüp şampiyonluğum var. Yok arkadaşlar ya. Var mı cidden ya? Ya kendisi de uydurmuş olabilir mi? Sonuçta zengin bu adam ya. Kaçları yukarı oynuyor var derken ya. Çok iyi bir durumdayım. Ki iki İyi golf durumda şampiyonluğum var şu an. Ki yaşlar arasında değil. İki tane kulüp şampiyonluğum var. Bunun için Orada o şampiyonluklar olmayabilir veya uydurulmuş olabilir. ben onu golf maçına çağırdım. Yani birkaç metre bile vuramaz o topa. Golfe nasıl geldi bu konu ya? Hatta Trump laf ustası gibi lafı çevirip duruyor. daha iyi gibiyim. Hatta daha zayıfım bile büyük ihtimal. Çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum şu an. Hatta Bayağı çalışmış ama eğitim almış bu konularda. Bir önceki döneminde böyle bir laf ustalığı yoktu. Daha dobra dobra gidiyordu sanki. O kadar takip etmediğim için bilmiyorum. Bir tanesi dedi ki kimsenin bu testleri fullediğini görmedim dedi. Soru bu dedi ki ya. 1.80 ve 100 kilonun üzerinde. Hayır ben böyle bir şey Şimdi söylemedim. birbirlerinin muayene mi edecekler acaba? Dediği şey Hadi birbirinin sırtınızı dinleyin. şöyle bakalım. Ben onunla sürücü testine girmek isterim. Vallahi izleriz biz de Bu ya. arada sana daha önceden de söyledim. Seninle oynamaya hazırım. Para karşılığında. Ben çok iyi vuruşlar yaptım. Ben çok iyi vuruşlar yaptım. Çok komik değil mi ya? Sayın Başkan. Biri golf vuruşundan bahsediyor. Diğeri Sizinle ilgili para karşılığı oynayalım bilir diyor. misiniz? Tüm sürecek ve 3. Dünya Savaşı çok yakın. 3. Dünya Savaşı'na çok yakınız ve bizi o götürüyor. Kim Jong-un ve başına götürecek ve 3. Dünya Savaşı Vay arkadaşlar. resmen Cidden 3. Dünya Savaşı kapıda gibi. bu savaşlar bu adamla birlikte sona ermeyecek. Bizi 3. Dünya Savaşı'na götürecek ve 3. Dünya Bak Savaşı dudakları bastırıyor. Bir şey söylemek istiyor. Söylemiyor. Bildiği bir şeyler var anlamına geliyor bu. Kim Jong-un ve Vay tehlikeli bir durumdayız. Yok aldı görmediğimizde. Kim Jong-un'u bunlar ona saygı duymuyorlar, korkmuyorlar. Bu adamla ilgili hiçbir hisleri yok ve bizi 3. Dünya Savaşı'na götürecek. 3. Dünya Savaşı. Tipik Biden hamlesi. Putin'e Kaşların şu Putin'e ifadesi. dedin ki istediğini yap dedi. Bunun artık bir Biden ifadesi de denebilir yani. Eğer birimize saldırılırsa hepimize saldırılmış demek. Aslında canlı görünmeye çalışıyor olabilir yani. Ben dünyadaki herhangi bir liderin benim yaptığım işi kendi işiyle değiştireceğini sanmıyorum. Çünkü biz en güçlü ülkeyiz. Bunun sebebi Amerikan halkı. Biz onların ihtiyacı Bunu olduğu söylerken hep bir öfke var ve Biden'da şu yani. an Yani dünyayı korumamız gerekiyor. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Yeniden savaşı Putin'in Kiev'i almasına izin veremeyiz. Sonrasında Polonya'da, Macaristan'da ve diğer ülkelerde sınırlarında ne yapacağını bilmiyoruz. Sonrasında savaş çıkar. çok donuk. Sayın Trump bir soru Çok sormak ince istiyorum. ifadeler var Sonrasında arkadaşlar aslında Polonya'da, şurada. Macaristan'da ve diğer ülkelerde sınırlarında ne Şurada yapacağını çok ince ifadeler var. Savaşı Putin'in Kiev'i almasına izin veremeyiz. Sonrasında Şuradaki bir Polonya'da, ifade. Macaristan'da ve diğer ülkelerde sınırlarında Yine ne şuradaki yapacağını bir ifade. bilmiyoruz. Sonrasında savaş çıkar. Sayın Trump bir soru sormak istiyorum. Soru Bu şu. bilgiyle ne yapacağız? Bu da var tabii. Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Kim kazanırsa kazansın. İkinci kere soruyor sana Trump. Bitirmek istiyorum. Rusya, Bush'tan birçok, Obama'dan birçok, Biden'dan birçok Gene gitti bir yerlere. ancak Gene bir yerlere gitti. hiçbir toprak alamadılar.
Onlar benimle oyun oynayamazlar. Bunu biliyorlar. Ben onlarla iyi anlaşıyorum. Benimle oyun oynayamazlar. Benden hiçbir şey alamadılar. Ancak şimdi o her şeyi, bu adamdan her şeyi alacak. Tüm toprağı alacak. Bu savaş asla başlamamalıydı. Bu savaş asla başlamamalıydı ve benimle başlamazdı da. Ve Ukrayna'yı alacak şu an. Bilmediğimiz şeyler var arkadaşlar. Bu savaş Normaldir asla yani. başlamamalıydı. Bu savaş Şu asla ifade, başlamamalıydı kafasını ve yana benimle doğru başlamazdı. sallaması, Ve Ukrayna'yı hayır alacak diyor şu an. yani. Başlamak zorundaydı. Şunu yapar mıydı, bunu yapar Ama mıydı? inanıyoruz olabilir ona gerçekten. Sonuçta o da onun elinde değil yani. Tek başına bu savaşı başlatmış değiller. Ukrayna şu an savaşı kazanmıyor. Biz asla pes etmeyeceğiz diyorlar. Ancak o kadar fazla kişi kaybettiler ki, o kadar kişi kaybettiler. O güzel ülkeler, altın... Soru neydi? Soruyu ben bile unuttum. Harika şeyler korkunç oldu. Soru bu değildi ya. Almasaydı Rusya asla saldırmazdı. Biden, Sayın Trump, sorumu tekrarlıyorum. Evet ya da hayır. Eğer seçimler biter bittiğinde kabul edecek misiniz? Eğer adil ve özgür bir seçimse evet. Ancak seçimdeki hileler korkunçtu. Bir konuşma yapacağım bununla ilgili. Bir yapsa evet. Bu seçim sonuçlarıyla alakalı bir öfke belirtisi var. Seçimdeki hileler korkunçtu. Ve omuzları geri atması da gerekeni yaparım ifadesini gösteriyor. Başka bir yerde olmak isterdim. Güzel bir yerde. Cidden tekrardan aday olmayacak mıydı ya? Aday olmayacaktım ancak onun çıkardığı kötü işi görünce yeniden aday olmak istedim. Başka bir yerde olmak isterdim. Güzel bir yerde. İnanmış da olabilir bu cümleye. Olmak isterdim ancak yeniden yakalama kararı, Çünkü ben tekrardan aday olacağına inanıyordum. Ama eğer bir şeye inanıyorsanız bedeniniz de ona uyum sağlar yani. oylarımı arttırıyor. Çünkü insanlar bunları anlıyor. O zaman da davranışlara bakarız. Bu senin Evet arkadaşlar, sonunda bitirdik. Daha doğrusu siz bu videoyu daha kısa izleyeceksiniz. Ben ise bunu şimdi 1,5 saat boyunca izledim. Tespitlerime dokundum, değindim. Bu şekilde analizler yaptım. Katılmadığınız kısımları lütfen yorumlarda yazın siz de arkadaşlar. Canlar. Siz de bu şekilde mutlaka tespitleriniz oluyor. Hepimizin olduğu gibi. Biz sadece burada profesyonel olarak, biyometrik okuma uzmanı olarak benim burada yaptığım duygularımızdan arınmış bir şekilde bunları tespit etmek, gördüğünüz gibi de keyifli de bir alan oluyor aslında. Eğleniyoruz da bir nevi. %100 tabii ki doğru değildir bunlar. O kişiyi tanımadan, onun adımlarını geçmeden, mesela Biden'ın o kaşlarındaki ifade, alnındaki ifade artık kalıplaşmış bir hale gelmiş Biden için. Normalde ilk gördüğümdeki verdiğim tepkiyle artık onun o normalini tespit ettiğimizde, ki buna referans noktaları denir ama bu referans noktaları da yemleme için kullanıyor böyle profesyoneller. Mesela şu anda o da geldi aklıma. Biden da o beden dilini, alındaki o ifadeyi yemleme için de kullanıyor olabilir. Bunlar hep referans noktasına değinecek olan uzmanlara birer zarftır diyebilirim. Trump beden dili eğitimlerini çok almış, belli. Artı bir laf ustası olmuş tamamen. Önceden böyle miydi çok bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bu kadar hiç analiz etmemiştim. Ben 1,5 saat boyunca izlemezdim hiç ikisini de. İlk defa izliyorum. Biden'da da keza aynı şekilde. Bunlar profesyonel insanlar. Zaten ülke yönetecek insanlar. Beraber golf maçı yapacaklarmış. Başarılar diliyoruz. Biz de izleriz. Hatta iddia oranları varsa, ki İngiltere'de oluyormuş galiba, orada da oynarız. Bunlar arkadaşlar ülkelerin başındaki insanlar. Bunlar arkasındaki yönetecek olan kişiler önemlidir aslında. Kararı verecek olan kişiler önemlidir. Videolardaki katılmadığınız kısımları yorumlarda belirtin. Kendiniz, partneriniz, eşiniz için veya ekibiniz için, iş arkadaşlarınız için, siz de videonun başındaki biyometrik analiz raporu gibi bir rapor isterseniz web sitemden bana başvurabilirsiniz. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Discord'dan direkt benimle iletişime geçip benimle muhabbet edebiliriz. Discord'dan yapabiliyoruz bunu. Diğer sosyal medyada kendi alanım arkadaşlar. Ben de orada kendi bildiğimce yaşıyorum. Biraz karışık paylaşımlar yapıyorum ama daha o konuları oturtamadım. Onları belki kendi özelimdeki bir videoda konuşuruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın canlar.